Dostlar selamünaleyküm. Biz kabul etsek de etmesek de, görsek de görmesek de, fark etsek de etmesek de bu coğrafyanın abisi olma rolü bizim üzerimizden asla kalkmayacak. Yani hani yeni Osmanlıcılık filan diye Türkiye ile ilgili konuşuyorlar ya şu anda. Bunlar aslında boşuna değil. Türkiye bir şekilde o rolüne yeniden dönecek. Eğer ki kendisi gücünün farkına vararak bunu yapmazsa bunu yapmaya şartlar onu zorlayacak. Çünkü milletlerin yükselişleri, zayıflama dönemleri, koşma dönemleri, emekleme dönemleri, bazen de durma oturma dönemleri olur. Ama bazı şeyler hiç değişmez. Tıpkı Türkiye'nin tarihinden gelen o koruyucu rolü gibi. Neden bunu söyleyerek başladım merak etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi aslında çok basit. Şu an Türkiye o etkin, koruyucu rolüne doğru ilerliyor. Ve bunun İsrail'de, ABD'de farkında. Şu an Türkiye'nin geri adım atması için hamleler yapmaya başladılar. Bu hamleler bir işe yarar mı onu hep birlikte göreceğiz. Ama şahsi görüşümü sorarsanız bunların hiçbiri bir işe yaramayacak. Çünkü dediğim gibi tarih şu an Türkiye'yi esas rolüne dönmeye davet ediyor. Peki neden durup dururken bunlardan bahsetmeye ihtiyaç duydum? Tabii ki durup dururken olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. İsrail dün Suriye'de yeni saldırılar yaptı. İsrail'in Suriye'de yaptığı saldırılar neden Türkiye ile alakalı olsun diyebilirsiniz ve zaten bugün bu soruyu cevaplıyoruz. İsrail dün Suriye'de T-4 hava üssünü vurdu. Bu üssü geçen hafta da vurmuşlardı ve etrafındaki bazı askeri üsleri de düzenli olarak İsrail vuruyor. Bu saldırıdan hemen sonra İsrail medyası aslında saldırıdaki mesajın Suriye'ye değil Türkiye'ye verildiğini yazdı. Peki bu nasıl oluyor? Bu işler nereye gidiyor? Bölgede bir Türkiye-İsrail çatışması mı yaşanacak? Böyle bir şey mümkün mü? Olursa ne olur? Bugün son gelişmeler ışığında tüm bu soruları cevaplıyoruz. İsrail son 1,5 yıldır kontrolü tamamen kaybetmiş durumda. Çünkü korkuyor ve bu korkunun bir sonucu olarak şimdi Suriye'yi yeniden hedef almaya başladılar. Bugüne kadar burada birçok saldırı düzenlediler ve her saldırıdan sonra Suriye'deki yeni yönetimin yani Ahmet el-Şara yönetiminin güçlenmesinin risk olduğunu, bu yüzden buna izin verilmeyeceğini yazıp çizdiler. Ama 1-2 haftadır farklı bir şey oluyor. İsrail Suriye'ye ait belli askeri üsleri ve çevresindeki yapılanmaları tekrar vuruyor. En son dün Suriye'nin Hama ve Tiyas yani T-4 askeri üslerini vurdular. Buraları geçen hafta da vurmuşlardı ve bir yeniden yapılanma söz konusuydu. Buradaki inşaat faaliyetleri yeniden hedef alınmış oldu. Ama yaptıkları eski saldırılardan farklı olarak bu sefer İsrail medyası sadece Türkiye'den bahsetmeye başladı. Burada yapılan saldırının Suriye'ye değil, Türkiye'ye bir mesaj içerdiğini anlattılar. Buradaki olay İsrail medyasının kendi fikrini belirtmesi olarak görülebilecek bir olay değil. Çünkü İsrail'de yöntem budur. İran gibi diş geçirebilecekleri zayıf ülkelere karşı daha cüretkar açıklamalar yaparlar. Doğrudan böyle ülkeleri tehdit edebilirler. Ama söz konusu Türkiye gibi güçlü bir ülke olduğunda doğrudan tehdit etmeye cesaret edemeyecekleri için el altından mesaj verirler. Bunu da İsrail medyası aracılığıyla yaparlar. Burada da tam olarak bunu yapıyorlar şu an. İsrail medyası hedefin Türkiye olduğunu yazıp çiziyor. Peki neden? Yani Suriye'de bir hava üssü vuruluyor. Buradan Türkiye'ye nasıl bir mesaj veriliyor olabilir? Biliyorsunuz Suriye yıllardır süren bir iç savaşın pençesindeydi ve ülkedeki grupların her birinin arkasında başka büyük güçler olduğu için savaş son bulmuyordu. Bu grupların içerisinde en zayıf görünen, en mütevazi olanı Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerdi. Çünkü Türkiye çok gizli şekilde hazırlık yürüttü. Mesela ABD, PYD'ye açıkça binlerce tır silah getirdi. Hatta bunu gösterişli bir şekilde yaptılar. Rusya zaten ordusuyla Suriye'de varlık gösteriyordu. Yani o da gösterişli bir destek veriyordu. Bir tek Türkiye ne yaptığını belli etmeden sessiz sedasız şekilde Suriyeli muhalifleri hazırlıyordu. O yüzden bu savaşın Türkiye'nin istediği gibi sonuçlanacağı ihtimali kimsenin aklına gelmezdi. Ama Aralık ayında Türkiye destekli muhalifler bir anda atağa kalktılar. Ve bu öyle bir ataktı ki sadece günler içerisinde Türkiye destekli muhalifler Esad rejimini devirdiler. Esad Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Buraya kadar olan kısımda elbette İsrail'in neden rahatsız olduğunu anlamışsınızdır. İsrail yanında burnunun dibinde Türkiye'nin desteklediği muhalif bir grubun ülke yönetimine sahip olacak kadar güçlü olmasını istemez. İran destekli gruplarla anlaşabilirler. Orta yol bulabilirler. Rusya'nın destekledikleri için de aynı şeyler geçerli. Ama bizim destek verdiğimiz gruplar için aynı şey söz konusu değil. Zaten rahatsızlardı ama asıl rahatsızlıkları bu değildi. Suriyeli muhalifler ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri farklı mecralarda dile getirilen bir iddia var. Türkiye'nin Suriye'de bazı askeri üsleri alacağı ve buralarda konuşlanacağı yönünde. Bunları İsrail medyası da yazdı. Arap medyası da yazdı. Hatta en son Yunan medyası Türkiye'nin böyle bir şey yapacağından bahsedip İsrail'i uyarmaya çalıştı. Türk yetkililer bunu başından beri kabul etmiyorlar. Yani bizim Suriye ile şu an için böyle bir çalışmamız yok ve böyle şeyleri konuşmak için henüz erken diye açıklamalar yapıyoruz. Tabii ki bir yandan da
da askeri bir işbirliği anlaşması için Türk yetkililerle Suriyeli yetkililerin görüşmeler yaptıkları biliniyor. Zaten İsrail'in rahatsızlığı da buradan başlıyor. Artık Türkiye'nin karşısındaki bütün güçler Türkiye'nin yöntemini öğrendiler. Biz Batı gibi bangır bangır haykırarak hazırlık yapmıyoruz. Biz sessiz sedasız hazırlığımızı yapıyoruz. Hazırlığın sonucu ortaya çıktığında da karşı tarafa yapılabilecek hiçbir şey bırakmıyoruz. Yani onlar şov yaparken biz icraat yapıyoruz ve bu icraat sonuçlandığında hepsinin bütün hazırlıkları havada kalıyor. Bunu Suriye'de de, Libya'da da, Karabağ'da da yaptık. İşte İsrail Türkiye'nin bu alışkanlıklarını bildiği için Suriye'de ani bir sürprizle karşılaşma korkusu yaşıyor. Aslında korkusundan ziyade bunun gerçekleşeceğinin farkında. Bir gün kucağında önüne alamayacağı bir bomba bulacak. Peki bu bomba ne olabilir? Aslında bu sorunun cevabı basit. Bu tarz konularda dedikodu şeklindeki haberler durup dururken ortaya çıkmazlar. Ve uzun zamandır medya Türkiye'nin T-4 hava üssüne konuşlanmak istediğini ve Suriye ile anlaşmak üzere olduğunu yazıp çiziyor. İşte İsrail bu hava üssünü tekrar vurarak Türkiye'ye gelmeyin demeye çalışıyor. Peki Türkiye'nin oraya gelmesi İsrail için nasıl bir tehdit oluşturur? İlk önemli soru bu. Türkiye bu hava üssüne konuşlanırsa beraberinde gelişmiş askeri teknolojileri de getirecek. Oraya insansız hava araçlarını konuşlandıracak. Daha da önemlisi hava savunma sistemlerimiz buradaki askeri üste faaliyet gösterecek. Bu sistemlerle birlikte elbette Türkiye'nin gelişmiş radar sistemleri de bölgeye konuşlanacak. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu İsrail'in atacağı bütün adımların Türkiye tarafından tek tek izlenmesi demek oluyor. Havaya kaldırdıkları her uçak bizim takibimiz altında olacak. Bu bir. İkincisi İsrail o saatten sonra Suriye'de belli yerleri istese de vuramayacak. Türkiye bence sadece T-4 hava üssünü almayacak. Suriye'de birkaç noktada daha askeri üslerin kontrolünü devralacağımızdan eminim. Biz buraları aldığımız zaman da Suriye'de güvenli bölgeler oluşmuş olacak. Bizim olduğumuz askeri üssü İsrail vurabilir mi desem ufacık bir zeka kırıntısına sahip olan herkes böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilir. Doğrudan bizim kontrolümüz altındaki bir askeri üssü vurmaları onların sonları olur. Bu iş elinde hiçbir teknoloji olmayan ve dar bir alana sıkışmış aslanlara ya da çocuklara havadan bomba yağdırmaya benzemez. Adamın aklını alırlar. O yüzden buralarda Türkiye var olduğu sürece asla saldırı yapamaz. İşte saldırı yapamayacakları bu kurtarılmış bölgeler Suriye ordusunun yeniden ayaklanması için hareket alanları oluşturacak. Suriye askeri güçlerini buralarda eğitecek. Askeri teknoloji alımlarını yaptıktan sonra sistemleri buralarda muhafaza edecekler. Yani Suriye buralardan korunacak. Böyle olmak zorunda çünkü dediğim gibi Türkiye çok büyük bir güç. En çok biz farkında değiliz ama Türkiye'nin kontrol ettiği bir askeri üssü vurmak için bir devletin yok olmayı göze alması gerekiyor. İşte bu şartlar altında bizim kontrol ettiğimiz üsleri asla vuramayacaklar ve burada yeniden bir Suriye inşa edilecek. Bu yeni inşa edilen Suriye'nin ileride başlarına özellikle Golan Tepeleri mevzusunda nasıl bir bela olacağını onlar da gayet iyi biliyorlar. Son olarak da Türkiye'nin bu üste nasıl konuşlanabileceği, yani burada neler yapabileceğimiz sorusuna kısaca değinip videoyu bitirelim. Tahminlerimden bahsedeyim. Öncelikle buraya katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak. Türkiye en alt katmandaki hava savunma sisteminden siper hava savunma sistemine kadar bütün sistemlerini buraya konuşlandırabilir. Hatta elimizdeki S-400 hava savunma sistemini bile buraya getirebiliriz. Belki bu konu ABD ile F-35 konusunda yaptığımız görüşmeler için bir çıkış yoluna bile dönüşebilir. Hava savunma sistemleri dışında elbette buraya insansız hava araçlarımızı da konuşlandırırız. Suriye'de kırsalda kalan DAEŞ hücreleriyle bu yolla mücadele edebiliriz. Yani Suriye'nin mücadelesini bu şekilde destekleyebiliriz. Bunun dışında savaş uçaklarımızın iniş kalkış yapabileceği bir üssü olmuş olur burası. Ama dediğim gibi bununla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Muhtemelen bir deniz üssü ve birkaç kara üssü de alırız Suriye'den. En azından Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde bu şekilde onlara destek olabiliriz. Onlara destek olurken bölgedeki hakimiyetimizi de bu şekilde iyice arttırabiliriz. Yani kısaca özetlersek İsrail buralarda yaşanan gelişmelerden boşuna rahatsız değil. Hani hep yaklaşmakta olan diyoruz ya, buralarda çok büyük gelişmeler yaşanıyor. Çok büyük olaylar olacak. Yani gerçekten yaklaşmakta olan. Bunlar öyle olaylar ki bugünlerde Gazze'de yaşananlara bakıp kendimizi kaybediyoruz ya, bizim bile içimiz soğuyacak. Öyle olaylardan bahsediyorum ve bunu İsrail bizden iyi biliyor. Allah'a emanet olun.